500 bin nüfuzuyla ve coğrafi konumu nedeniyle köprü görevi gören, Azerbaycan'ın ana kara parçasından zorla koparılan Azerbaycan'ın muhtar bölgesi Nahçıvan'ı konuşacağız. Ermenistan'la Azerbaycan arasında ateşkes sağlanmış olmasına rağmen yıllardır Ermenistan tarafı bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor. Özellikle Nahçıvan her zaman Ermenilerin özel ilgi odağı. Bölge ülkeleri açısından tarih boyunca hedef haline gelen Nahçıvan resmen varlık mücadelesi veriyor. Bugün Türkiye ile 17,7 kilometrelik hatla Azerbaycan'la Türkiye arasında tek kara sınırını barındırarak adeta köprü görevi üstlenen Nahçıvan, önemli ticaret yolları ve enerji güzergahlarına sahip bir özerk bölgedir. Ama Nahçıvan konusu Zengezur'dan bağımsız anlatılamaz. Sebebi, yıllardır Azerbaycan'ın bağrından koparılan Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın batı illeriyle olan karasal bağlantısının sağlanmasında en önemli jeostratejik bölge olması. Bilindiği üzere dünyada yaşanan savaşların ve pek çok sorunun temelini dünya liderlerinin bilinçli bir şekilde yarattığı sınır çatışmaları ve sınır anlaşmazlıkları oluşturuyor. Nahçıvan ve Zengezur bu anlamda Sovyetlerin kendi ideolojik siyasetini güçlendirmek ve Türk dünyasını birbirinden ayrı düşürmek için uyguladığı en önemli örnek. Türk dünyasından haberdar olmak istəyirsinizsə, GZT-nin YouTube kanalına abone olmağı ve şərh bölməsində değerli fikirlerinizi bizimle paylaşmağı unutmayın. Şimdi ise gelin detaylı bir şekilde Nahçıvan neden kritik bir bölge 10 başlıkta ele alalım. Yüz ölçümü 5,502 kilometre kare olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türkiye, İran, Ermenistan 3 ülke sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor. Özerk Devlet'in kendi anayasası, Yüksek Meclisi, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Mahkemesi var. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi 45 milletvekilinden oluşuyor. Para birimi Azerbaycan manatıdır. 17 Kasım 1990'da Haydar Aliyev başkanlığındaki Özerk Cumhuriyet Parlamentosu'nun oturumunda Özerk Cumhuriyet'in resmi adından Sovyet Sosyalist ibaresi kaldırıldı. Yüksek Meclis'te ilk kez Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 3 renkli bayrağı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin devlet bayrağı olarak kabul edildi. Nahçıvan 7 ana rayon yani idari bölge, 6 şehir, 8 yerleşim yeri, 157 kırsal idari ilçe ve 203 köyden ibaret. Dış dünya ile irtibatını 3 sınırla sağlıyor. Dilucu, Culfa ve Şahtahtı sınır kapıları. Nahçıvan, yeraltı ve yerüstü servetleriyle zengin bir bölge. Altın, gümüş, bakır, cıva, kaya tuzu, kükürt gibi yeraltı servetlerle zengindir. Nahçıvan denildiğinde akla onun maden suları gelir. Badamlı ve Sirap doğal mineral suları Nahçıvan'ın milli hazinesidir. Özellikle badamlı Rusya'dan Kazakistan'a, Çin'den Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Nahçıvan aynı zamanda 100 milyon ton tuz rezervine sahiptir. Yeryüzü şekli olarak ovalık ve dağlık diye ikiye bölünüyor. Arazinin 1/3'ünü oluşturan ovalık alanlar Aras boyu düzlüğü olarak biliniyor. Ekonomik durumu tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlıdır. Evliya Çelebi'nin hakkında yazdığı mücadelenin sembolü, Emir Timur'un 14 yıl ele geçiremediği ve ihtişamına hayran kaldığı Elince Kalesi de Nahçıvan'da bulunuyor. Doğanın mimari anıtı Haçadağ veya Yılanlı Dağsa Nahçıvan'ın sembolü. Nahçıvan topraklarında 2415 kilometre yüksekliğindeki Haçadağ'ın bilimsel toponimi ikiye bölünmüş dağ anlamına geliyor. Göründüğü üzere milli serveti, coğrafi konumu Nahçıvan'ı bölge devletleri için çekici kılmış ve tarihi topraklarla ilişkiler koparılmıştır. Bunun en bariz örneği Sovyetlerin bir nevi Zengezur'u Ermenistan'a armağan etmesi ve Nahçıvan'ı Azerbaycan'dan ayırarak yapay sınır yaratmasıdır. Bu kararın temelinde Türk devletlerini kendi genişlemesi için önemli topraklar olarak gören ve bu bölgeler üzerinde kontrolünü kaybetmek istemeyen ve bu toprakları elinde tutmak isteyen Rusya'nın siyasi çıkarları geliyor. Jeopolitik teoriler alanında çalışmalar yapan Zbigniew Brzezinski, Avrasya'yı, dolayısıyla Asya kıtasındaki Türk devletlerini bu coğrafyalarda güç iddiaları olan büyük devletler için satranç tahtasına benzetiyor. Putin'in 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılması jeopolitik bir felakettir. Bir daha asla bu tür bir yıkılışa izin vermeyeceğim söylemiyle Rusya'nın Merkezi Asya'yı gücüne güç katmaya çalıştığı arka bahçesi olarak gördüğü anlaşılıyor. Ve
Rusya'nın Türkistan politikası Putin'in bu söyleminden de anlaşılacağı üzere Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği politikasının devamıdır. Nahçıvan, binlerce yıl öncesine uzanan insan yerleşimi ve kültürel gelişimin kanıtlarıyla birlikte antik çağlara kadar uzanan zengin ve çeşitli bir tarihe sahip. Tarih boyunca coğrafi yerleşim bakımından doğu ile batı, kuzey ile güney arasında önemli bir geçiş ve irtibat noktası olan Nahçıvan, birçok devlet ve kuruluşun yönetiminde kaldı. 18. yüzyılda yerel hanlar tarafından yönetilen Nahçıvan, 19. yüzyılın başlarında Çar Rusyası tarafından ilhak edildi. Nahçıvan Hanlığı Çar Rusyası tarafından işgal edildiği 1828 yılına kadar yaşadı ve bununla da hanlık yönetim usulü kaldırıldı. Kaynaklardan da anlaşıldığı gibi Nahçıvan'ın milli terkibi her daim Azerbaycan Türklerinden oluşmuş. Ancak 1828 Türkmençay Anlaşması'ndan sonra Çar Rusyası'nın yürüttüğü göç politikası esasında Azerbaycan topraklarına kitlesel bir şekilde Ermeni nüfus yerleştirildi. Bu politika Rusya'nın işgal ettiği ezeli Azerbaycan topraklarında Hristiyanlaştırma, daha doğru bir ifadeyle Ruslaştırma politikasının bir parçasıydı. Sonuç olarak Türkmençay ve Edirne anlaşmaları gereğince Azerbaycan topraklarına 119,5 bin Ermeni yerleştirildi. Nüfuzunun çoğunluğu Azerbaycan Türklerinden oluşan Nahçıvan, Rusya'daki 1917 Bolşevik devriminin ardından 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın sınırları içinde kaldı. 1918'den 1921'e kadar geçen dönemde Ermenilerin saldırıları nedeniyle çok sayıda kayıp veren Nahçıvan, Ermenilerin saldırılarını bertaraf etmek için az sayıdaki Türk subayı ve askeriyle Türk ordusunun çekilirken bıraktığı silahların yardımıyla kahramanca direniş sergiledi. Aras Türk Cumhuriyeti ile ilgili çok az insan bilgi sahibi. Çünkü o dönemin tarihi olaylarını içeren belgelerin çoğu ülkemiz dışında. Ya Türkiye'de ya da Ermenistan'ın arşiv belgelerinde. Aras Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş nedeni olarak iki temel sebep vardı. Birincisi, orada yaşayan Türk Müslüman nüfusun kaderini tayin etme meselesi. İkincisi, o dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti ile irtibat kurulması imkansız olan toprak bağlılığı meselesiydi. Dolayısıyla tek bir yol vardı. Kendi kaderini tayin etme yoluyla bu bölgeleri Ermeni saldırılarından korumak ve Aras Türk Cumhuriyeti'ni kurmak. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından 30 Ekim 1918'de Mondros Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Anlaşma şartlarına göre Osmanlı ordusu Azerbaycan'ın geri kalanıyla birlikte Nahçıvan'ı da terk etmeliydi. Savunmasız Nahçıvan Ermenilerle karşı karşıya kaldı. Böyle bir siyasi durum vatansever Nahçıvan halkını bir araya getirdi. Türk ordusunun komutanı Kazım Karabekir Paşa Nahçıvan'dan ayrılırken Nahçıvan'ın gelecekteki kaderini garanti altına almak için burada bir hükümetin kurulması önemli ve gereklidir. Siz Nahçıvanlılar, milli kurtuluş mücadelesinde tarihe şanlı sayfalar yazdınız. Devlet olma hakkına ve şerefine sahipsiniz. Bu hakkı savaş alanında düşmanı yenerek kazandınız. Doğu'nun kapısında, Nahçıvan'da böyle bir cumhuriyet kurulmalıdır. İşte bu cumhuriyet Aras Türk Cumhuriyeti oldu. Aras Türk Cumhuriyeti toprakları hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak çoğunluk belgeler Ordubat'tan Sürmeli'ye yani Iğdır'a kadar olan toprakların bu cumhuriyetin topraklarına dahil olduğu yönünde ortak fikre sahip. Cumhuriyetin yüz ölçümü 8696 kilometre kareydi. Merkezi Nahçıvan şehri olmuştur. Sınırlarında yaklaşık 1 milyon insan yaşıyordu. Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak kalmasının koşulları bu cumhuriyetin yaranmasıyla başladı. Ancak Aralık 1918'de Ermeniler İngiliz ve Rusların yardımıyla Aras Türk Cumhuriyeti'ne karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı. İngilizler Nahçıvan'ı işgal ettiğinde Aras Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin yarattığı bir varlık olarak tanımak istemediler. Sadece 3 ay yaşayan Aras Türk Cumhuriyeti Nahçıvan'ın tarihinde önemli bir rol oynadı. Nahçıvan özerklik kazanmadan önce
1918'den 1920'ye kadar olan kısa bağımsızlık döneminde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak yönetiliyordu. Ancak 1920'de Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin kurulmasıyla Nahçıvan Sovyetlerin kontrolüne girdi. O dönemlerde Ermenistan'ın Gürcistan'daki diplomatik temsilcisi Beksadyan, Güney Kafkasya Cumhuriyetleri arasındaki sınırları belirleme komisyonunun yaptığı toplantıda şunları söyledi. Artık yeterli toprağa sahip olmadan Ermenistan'ın siyasi açıdan bağımsız olarak var olması mümkün değil. Bu durum göz önüne alındığında komşu cumhuriyetlerden yani Azerbaycan ve Gürcistan'dan Ermenistan lehine toprak ilavesi yapılmasının son derece gerekli olduğunu düşünüyoruz. Azerbaycan'da 1920'de Sovyet yönetiminin kurulmasının ardından Sovyet yönetimi Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesini Ermenistan'a tahsis etti. Böylece Nahçıvan, Azerbaycan'ın diğer bölgelerinden tamamen koparılmış oldu. 16 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sovyetler arasında imzalanan Moskova Antlaşması'yla Nahçıvan özerklik kazandı ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'a bırakıldı. Bu şart 13 Ekim 1921'de Türkiye, Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan Kars Anlaşması'yla da teyit edildi ve Türkiye, Nahçıvan'ın garantörü oldu. Moskova Antlaşması öncesinde müzakereler için Rusya'ya giden Yusuf Kemal Bey, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesinde "Paşam, Ruslar Nahçıvan üzerinde ısrar ederlerse ne yapalım?" diye sorduğunda Atatürk'ün "Nahçıvan Türk kapısıdır" şeklinde yanıt verdiği biliniyor. Her ne kadar Zengezur, Stalin liderliğinde Ermenistan'a tahsis edilse de Nahçıvan meselesinin Azerbaycan lehine çözülmesinde Ermeniler bugün bile Stalin'i suçluyor. Ermeni araştırmacılar Moskova konferansına katılan Türk delegasyonu üyesi, milli mücadelenin en önemli ismi ve Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un anılarında da bu konuya değindiğini yazıyorlar. Bizim Çiçerin'le anlaşmamız Stalin'in müdahalesi sonucu gerçekleşti. Müzakereler sırasında ortaya çıkan zorluklar da yine Stalin'in müdahalesi sonucunda aşıldı. Zengezur meselesi aslında 20. yüzyılın başında Sovyet Rusyası'nın Güney Kafkasya'da özellikle Nahçıvan bölgesinde bilinçli olarak yarattığı bir sorundur. Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkilerini kesmesi, Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın büyük kısmından ayırması ve uygun koşullar oluştuğu takdirde bu toprakları Ermenistan'a katması yönünde yarattığı sorun güncelliğini bugün bile sürdürüyor. 1921 yılı başlarında Nahçıvan'ın kaderini belirleyecek bir referandum düzenlendi. Kilit bir isim vardı. Behbud Ağa Şahtaxtinski. O, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü temsilcisiydi. Zengezur'un Ermenistan'a verilmesi kararına karşı çıktı ve verilen kararın hukuki geçerliliğinin olmadığını belirterek çıkış yolunun ancak halkın birliğinde ve özgür iradenin ifadesi olarak referandum yapılmasında olduğunu açıkladı. Referandumda halkın %90'dan fazlası Nahçıvan'ın özerk cumhuriyet statüsünde Azerbaycan'ın terkibinde kalması yönünde oy kullandı. Bu referandum milletimizin tarihinde önemli bir rol oynamış ve referandumla birlikte kadim Nahçıvan toprağı Azerbaycan toprağı olarak korunmuştur. Eğer bu referandum olmasaydı Nahçıvan'ın özerkliği konusu gündeme gelmeyecek, Moskova ve Kars anlaşmalarına yansımayacaktı. Bu referandum Behbud Ağa Şahtaxtinski'nin kararlılığının ve diplomatik becerisinin parlak bir örneği olarak siyasi tarihimizde kalacaktır. Kars Anlaşması, Azerbaycan topraklarından koparılan Nahçıvan'ın bütünlüğünü, güvenliğini ve özerkliğini sağlamak açısından çok önemli ve yeri doldurulamaz bir belgedir. Ve bu belgenin altında Behbud Ağa Şahtaxtinski'nin imzası vardır. Haydar Aliyev. Bu köy öyle önemli bir noktada konumlanmış ki köyü kaybetmekten korkan Ermeniler verilen röportajların birinde "Eğer bu köyü Türklere verirsek bilinsin ki Erivan'da elden gitmiştir"
demişlerdi. İşte Nahçıvan'ın Ermeniler tarafından işgal edilen tek köyü Sederek bölgesine bağlı stratejik öneme sahip Kerki köyüdür. Kerki, Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarındaki eksklavlarından. 1900'lü yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği liderliği altında Kerki köyü çevresindeki arazilerin büyük bir kısmı gizlice Ermenistan'a verildi. Sonuç olarak Kerki köyü Azerbaycan'dan, Nahçıvan'dan tamamen izole edildi ve bir adaya dönüştürüldü. Kerki köyü 15-20 Ocak 1990'da Ermeniler tarafından işgal edildi. 30 yılı aşkın süredir Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin işgali altında olan Kerki, Ermeni hükümeti tarafından Tigraneşen adını aldı. Kerki köyünü stratejik bir konum noktasına getiren sebepse bu köyün topraklarından geçen otoyolun Ermenistan'ın güney ve kuzey bölgelerini birbirine bağlaması. İkinci Karabağ Zaferi'nden sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesine ilişkin kararnamesi, Nahçıvan'ın işgal altındaki Kerki köyünün de sınırlarının belirlenmesi, yani delimitasya sürecine dahil edilmesi önemli bir demokratik atılım. Ancak ne yazık ki üzerinden 4 sene geçmesine rağmen Ermenistan bu kararnameyi yerine getirmemekte kararlı. Nahçıvan'ın bölge devletleri açısından önemli olmasının birkaç nedeni var. Nahçıvan, Azerbaycan'ın ana kara parçasından fiziksel olarak ayrılan özerk bir bölge. Ermenistan ve İran arasındaki konumu, Nahçıvan'a Avrupa, Kafkaslar ve Orta Doğu arasındaki ticaret ve enerji akışı için potansiyel bir geçiş yolu olarak stratejik önem kazandırıyor. Nahçıvan'ın ekonomik açıdan önemi büyük. Uluslararası ticaretin bir merkezi olarak işlev görerek Azerbaycan'ın dış ticaretini geliştiriyor. Ayrıca Türkiye ve İran arasında önemli gümrük geçişlerine sahip. Bu gümrük geçişleri ise ticaretin Nahçıvan üzerinden kolaylıkla yapılmasını sağlıyor. Nahçıvan aynı zamanda Azerbaycan'ın imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından faydalanarak Türkiye ile olan ticaretini de kolaylaştırıyor. Zengezur koridoru faaliyete geçtiğinde ise Nahçıvan, Azerbaycan'ın batı illeriyle iletişim sağlayarak ve Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan Orta Koridor'un güzergahlarından birine çevrilecek. Lojistik köprü görevi taşıyan Nahçıvan, bölge devletleri için kritik öneme sahip. Ayrıca Kars, Iğdır, Nahçıvan Demiryolu projesi hem ticari hem de politik açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ön etüt çalışması başlayan demiryolu, gelecekte Azerbaycan üzerinden Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine kesintisiz ulaşım sağlayacak. Başından beri söylediğim gibi Nahçıvan konusu Zengezur'dan bağımsız anlatılamaz. İran tarafından Nahçıvan'da kontrolün kaybedilmemesi için Zengezur koridorunun açılmaması gerekiyor. İran bu koridorun açılması halinde tüm Türk devletlerinin Türkistan coğrafyasıyla birleşeceğini biliyor ve bu projeyi sekteye uğratmaya çalışıyor. Bilindiği üzere Sovyetler döneminde Azerbaycan'dan Nahçıvan'a gelen doğal gaz hattı Zengezur'un Ermenistan'a tahsis edilmesiyle kesilmişti. Nahçıvan şu an bile doğal gaz ihtiyacını Azerbaycan-İran doğal gaz takasıyla karşılıyor. Azerbaycan'la Nahçıvan arasındaki ticaret 30 yıldır İran üzerinden yapılıyor. Bununla da İran, Nahçıvan üzerinden ticari kar elde ediyor. Eğer Azerbaycan ve Türkiye arasında bir gaz boru hattı inşa edilirse, İran'ın gelir kaybını siz düşünün artık. Türkiye ve Azerbaycan'ın Kafkasya'da artan gücü İran için alarm nedeni ve bu sebeple Nahçıvan çok önemli. Nahçıvan'ı İran'ın bağımlılığından kurtaracak Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı İran için başka bir heyecan alarmı. İran'ın gelirini azaltacak bu proje bu alandaki hakimiyetini de ortadan kaldırmış olacak. Nahçıvan'da üretilecek olan güneş enerjisi ise Türkiye'ye taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yaptığı Nahçıvan ziyareti sırasında Nahçıvan-Iğdır doğalgaz boru hattının temel atma töreni önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret sırasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi için çeşitli kararlar alındı. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Kars Anlaşması'nın 100. yılında Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin ilgili bölümünde Zengezur Koridoru ile ilgili şu ifadeler yer alıyor. Taraflar
Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Batı rayonlarıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun yani Zengezur koridorunun açılmasını ve söz konusu koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars demiryolunun inşaatının iki ülke arasındaki ulaştırma iletişim ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirttiler. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Doğu Zengezur iktisadi bölgesinin tesis edilmesi için ferman imzaladı. Tarihsel bir konuyu yeniden gündeme getirerek bilinçli bir şekilde bu bölgenin Doğu Zengezur olarak adlandırılması, bu bölgenin bir de Batı Zengezur kısmının olduğuna işaret ediyor. Doğu Zengezur iktisadi bölgesine Zengilan, Gubatlı, Cebrail, Laçın ve Kelbecer bölgeleri dahildir. Şu anki Doğu Zengezur bölgesinde 1923 yılında Ruslar ve Ermeniler Kızıl veya Kırmızı Kürdistan bölgesini yarattılar. Ancak nüfus sayımının ardından nüfusun çoğunluğunun Türk olması nedeniyle bu bölgenin statüsü 1929 yılında ortadan kaldırıldı. Çünkü 1926 nüfus sayımına göre bölgenin çoğunluğunu oluşturan Azerbaycan Türkleri Kürt olarak nüfuza alınmıştı. İşte bu Doğu Zengezur bölgesel terimi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün bile Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunan düşmanlara karşı siyasi diplomatik hamlesidir. Zengezur koridoruna büyük önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Iğdır'a, Kars'a gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir" demişti. Koridorun açılmasıyla beraber Nahçıvan'ı Ermenistan topraklarından geçmeden Azerbaycan'ın geri kalanına bağlayan doğrudan bir karayolu sağlayacak. Pazarlara ve ticaret yollarına erişim sağlanarak Nahçıvan'daki ticaret ve ekonomik kalkınma artacak. Daha güvenli bir ulaşım rotası oluşacak ve mevcut hava bağımlılığı ortadan kalkmış olacak. Zengezur koridorunun açılmasının Nahçıvan'a belki de en önemli katkısıysa Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir lojistik rotanın ortaya çıkması olacak. Zengezur koridorunun açılması aynı zamanda Avrasya'da yeni tedarik rotalarına imkan sağlıyor. Bu koridorla birlikte Trans-Hazar ulaşım güzergahı ve uluslararası kuzey-güney ulaşım koridorunun geliştirilmesi Avrasya tedarik hatlarının ve transit konumunun güçlenmesi anlamına geliyor. Dünyanın en önemli ticaret tedarikçilerinden biri Çin, tedarik ettiği malın yarısını Avrupa pazarına çıkarıyor. Yani Avrupa ile ticarete önem veriyor. Bu noktadan hareketle Zengezur koridoru Çin için ticaret arenasında alternatif bir ulaşım noktası olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak stratejik bir geçit olan Zengezur'un açılması, Azerbaycan'ın hem Türkiye ile hem de Türk dünyası ile ilişkilerini de olumlu yönde etkileyecektir. Zengezur koridorunun açılması, Azerbaycan'ın Türkiye ve Türk dünyası ile arasındaki ekonomik entegrasyonu arttıracak, ülkeler arasındaki ticaretin artmasına, yatırımların ve işbirliğinin gelişmesine olanak tanıyacak. Türk Yatırım Fonu'nun kurulması gibi ekonomik işbirliklerinin daha da anlamlı kılacak. Zengezur koridorunun açılması Bakü limanını tabiri caizse doğrudan Türkiye'ye bağlayacak. Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan arasında daha etkin bir lojistik altyapı oluşturacağı için Türkiye ve Türk dünyasıyla hem mal ticaretinin hem de insan hareketliliğinin kolaylaşmasına olanak sağlayacak. Koridor, enerji kaynaklarının ve iletişim altyapısının tüm Türk devletleri arasında daha etkin bir şekilde akmasını sağlayarak bölgesel istikrarı destekleyecek. Koridor, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar taşıyan TANAP projesi gibi ekonomik bağları güçlendirerek projeler için yeni alternatif güzergahlara imkan sağlayacak. Zengezur koridoru ile birlikte Orta Asya ve Avrupa arasında Türkiye ve Hazar'ın üzerinden geçen, dolayısıyla Türk dünyasını Avrupa'ya kesintisiz bağlayan bir güzergah meydana gelmiş olacak. Bugün Orta Koridor hem kara hem de demiryolu hatları açısından Gürcistan üzerinden geçmekte. Zengezur koridoru açılması halinde
Orta koridorda alternatif bir rota sağlanacak ve Türk dünyası arasında kesintisiz bir karayolu bağlantısı kurulacak. Bu konuda Azerbaycan'ın Zengezur koridorunun Hazar geçişli uluslararası Doğu-Batı Orta koridoruna entegre edilmesi yönündeki çabaları da bilinmekte. 500 bin nüfuzuyla ve coğrafi konumu nedeniyle köprü görevi gören, Azerbaycan'ın ana kara parçasından zorla koparılan Azerbaycan'ın muhtar bölgesi Nahçıvan'ı konuşacağız. Ermenistan'la Azerbaycan arasında ateşkes sağlanmış olmasına rağmen yıllardır Ermenistan tarafı bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor.